Yeniden merhabalar. Kardiyolog Profesör Doktor Osman Karakaya hocamla yayınlarımıza devam ediyoruz. Çok önemli bilgileri bizlerle paylaşıyor sağ olsun. Yıllardan bu yana biriktirdiklerini böyle kısa programlarda hap gibi, ilaç gibi bizlerle paylaşıyor. Ne yemeliyiz, ne yememeliyiz? Beslenme alışkanlıklarımız sağlığımızı nasıl etkiliyor? Günlük hayatımızda yapmamız gerekenler gelecekte hayatımızı nasıl etkiliyor? Bunları konuşuyoruz. Daha önceki programlarda üzerinde duralım dediğimiz konular vardı hocam. Onlardan bir tanesi de kolesterol konusuydu. Ne zaman bir check-up'a gitseniz ya da bir vesileyle doktora gidiyor olsanız sizin kolesterolünüzü ölçüyorlar ve diyorlar ki yükselmiş, şunları ye ya da bunları yeme diyorlar. Normal olduğu kısım çok az gözüküyor ama genelde yükseliyormuş gibi gözüküyor. Bu kolesterol meselesi gerçekten bu kadar önemli midir? Yüksek olması insan hayatını nasıl etkiliyor? Ve bu şekilde yüksek olarak devam etmiş olması gelecekte nasıl komplikasyonları beraberinde getirir hocam? Evet, çok teşekkür ederim Metin Hocam. Sorunuzun cevabına geçmeden önce hatırlarsanız daha önceki programlardan birinde kolesterolün de iade-i itibara ihtiyacı var demiştim hatırlarsanız. Yani kolesterol de aslında böyle düşman ilan edilmiş, normalde vücudumuzun temel hücresel yapı taşlarından birisi. Hem hücrelerin yenilenmesi, tamiratı için hem de bizim kadın ve erkeklerde seks steroidleri dediğimiz hormonların yapı taşlarından birisi olduğu için çok kıymetli. Dolayısıyla bizim bu konuda kolesterolle ilgili herhangi bir suçlamada bulunmadan evvel kolesterolü gerçekten şunu bilerek söylüyorum, vücudumuzun ihtiyacı var. Yani biz eğer dışarıdan kolesterolü almasak bile, yani tamamen hayvani gıdalardan, yağlardan sıfır, hani vegan ya da vejeteryan tarzında bir beslenmeyle bile besleniyor olsak bile vücudumuz kendi metabolik ihtiyaçları için hücre yenilenmesi ya da hormon üretimi için kendisi endojen olarak, yani içeride kolesterol üretmek ve onu kullanmak zorunda. Dolayısıyla biz kolesterol alımını sınırlamaktan bahsedebiliriz, doğru, ama sıfırlamaktan asla bahsedemeyiz. Dolayısıyla biz sadece şuna bakmamız lazım. Gerçekten burada tek suçlu, kolesterolle ilgili vücudumuzdaki rejimin yönetilmesiyle ilgili tek suçlu dışarıdan aldığımız hayvani gıdalar mıdır, yoksa başka problemler mi var? Buna odaklanmamız lazım. Ve yine konu dönüp dolaşıp aynı noktaya çıkıyor. Bizim aşırı karbonhidrat tüketimimiz ve özellikle fruktoz içeren gıdaları tüketmemiz, işte bunların içerisinde başta gelen endüstriyel fruktoz şurubu ile üretilmiş gıdalar ya da tatlandırılmış gıdalar diye bir grup var. Endüstriyel tatlılar var. Rafine edilmiş şekerlerle üretilmiş gıdalar var. Dolayısıyla bütün bunların hepsi vücutta inflamatuar bir süreç olarak, hatırlarsanız daha önceki programlarda yine sözünü etmiştim, metabolik sendrom dediğimiz bir tablo var. Ve bu tablonun ortaya çıkarttığı bir sorun ve süreç. Biz normalde kolesterolü vücudumuzda endojen olarak, yani içeriden karaciğer vasıtasıyla gerek üreterek gerekse dışarıdan gıdalar yardımıyla alıyoruz ve vücudumuzda bu bir şekilde yönetiliyor. Bunun fazlası bir şekilde vücudumuzda karaciğer vasıtasıyla iyi kolesterol dediğimiz HDL kolesterol ile yönetiliyor ve depolanması sağlanıyor. Diğer taraftan vücudumuzda eğer inflamatuar bir sorun, bir süreç varsa, işte bunu tetikleyen sigara olabilir, stres olabilir, hipertansiyon olabilir, damarları, yani vücuttaki damar sistemini, özellikle arteriyel, atar damar sistemini ilgilendiren bir sorun, süreç varsa buralarda kolesterol plaklarının biriktiğini ya da oluştuğunu görüyoruz. Bu plakların üzerine gelen, biriken kalsiyum minerallerinin etkisiyle halk arasında bizim damar sertliği, tıbbi tabirle de ateroskleroz dediğimiz süreç ortaya çıkıyor. Ateroskleroz hangi damar sistemini tutuyorsa, yani bu eğer göz damarınızı tutuyorsa sizi körlüğe götürüyor. Beyin damarınızı tutuyorsa bu sizi felce götürüyor. Kalp damarınızı tutuyorsa bu sizi kalp krizine götürüyor. Aort damarınızı tutuyorsa aort damarında yırtılmayla sonuçlanıyor. Dolayısıyla biz kolesterolü suçlamadan evvel şuna bakmamız gerekiyor. Vücudumuzdaki diğer metabolik süreçleri ne kadar iyi yönetiyoruz, ne kadar biz bu işin üstesinden gelme konusunda vücudumuza yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla
kolesterolle ilgili ilk ve öncelikli yine bakmamız gereken nokta şu. Enerji alımımızdaki sınırlamalara, daha öncesinde de bileşen bu ardışık programlarımızda sözün ettiğimiz gıda bileşenleriyle ilgili ne kadar, hangi yüzdelerle, sağlıklı yüzdelerle vücudumuzu buluşturabiliyor muyuz? Buna bakmamız lazım. Eğer bizim vücudumuzda inflamatuar bir süreç olarak metabolik sendromun bir sonucu olan insülin rezistansı dediğimiz durum ortaya çıkmışsa, bununla ilgili inflamasyon, CRP yükselmesi, hipertansiyon ve insülin rezistansının getirdiği beraberinde diyabete dönüşmüş bir tablo söz konusu ise, bununla birleşik olarak kolesterol yüksekliği ya da trigliserit yüksekliği dediğimiz bir problemle karşılaşıyoruz. Halkımızın, insanların en çok sorduğu sorulardan birisi şu: hocam kolesterol ne? İyi kolesterol ne? Kötü kolesterol ne? İşte trigliserit ne? Kan yağları dediğimizde biz hangisini anlamalıyız? Bunu aslında yani yine bir kaba benzetmeyle şöyle anlatabiliriz, özetleyebiliriz. Bizim, düşünün ki ham petrol olarak üretilen bir endüstriyel ürünümüz var. Bunu rafineride aldığınızda size asfalttan tutun, yani o bütim dedikleri asfalttan en ağır petrol ürününden tutun uçak yakıtına kadar, hatta işte diğer uçucu bir takım gazlara kadar kategorize ettiğiniz bir katmanlaştırma işleminden geçiriliyor rafineride. Kan yağları dediğinizde de işte bu kolesteroller, trigliseritler, iyi kolesterol ya da kötü kolesterol dediğimiz kolesterol, ki bunların tıbbi adları yüksek dansiteli kolesterol, düşük dansiteli kolesterol diye bunlar tasnif ediliyor. Bunların vücuttaki hepsinin birer vazifesi, misyonu var. Biz kolesterol yüksekliğinden asıl anlamamız ya da sakınmamız gereken şey şu: birincisi LDL dediğimiz kötü kolesterol değerinin, yani düşük dansiteli kolesterol dediğimiz kolesterol değeri ve trigliserit değerimizin ne kadar yüksek olduğu, bundan sakınmamız gerekiyor. Ayrıca HDL dediğimiz iyi kolesterol ya da yüksek dansiteli kolesterolün ne kadar yüksek olması gerektiğiyle ilgili. Eğer bu dengeleri biz tutturabiliyorsak, o zaman kolesterol yönetimimizi başarılı kabul edebiliriz. Burada bir kez daha üzerine basarak durmamız gereken şey şu: tek başına dışarıdan aldığımız hayvani gıdalardaki, yani bu et ürünleri olabilir, süt ürünleri olabilir, kolesterolü suçlamadan önce bizim vücudumuzdaki endojen olarak metabolizmayı ne kadar bozduğumuzla ilişkili olan vücudumuzdaki yağ, kas, kemik oranındaki bozulmaya ve bununla ilişkili metabolik sendrom dediğimiz durum ve yine onunla ilişkili insülin direnci dediğimiz durum, inflamatuar, iltihabi reaksiyonların ne aşamada cereyan ettiğine odaklanmamız lazım. Eğer biz sağlıklı kilo vermeyi başarabilirsek, ki bunu yine sizinle konuşmuştuk, oruç tutmak ya da işte intermittent fasting dediğimiz aralıklı oruç eylemleri de yine bu kilo verme ve insülin direncini düşürme, metabolik sendromdan kurtulmayla ilgili bize katkı sağlıyor. İnflamatuar süreçleri geriletebiliyor. Eğer bunları yapıyor olmamıza rağmen biz hala istediğimiz kolesterol değerlerine erişememişsek, hala trigliseritlerimiz yüksekse, işte o zaman ilaçlardan fayda bekleyebiliriz ya da o zaman ilaç seçeneğine odaklanmamız gerekiyor. Halbuki dikkat ederseniz bütün izleyicilerimiz, seyirciler, dinleyiciler eminim ki buna hak verecektir. Hemen ellerine kolesterol ilacı, trigliserit ya da kolesterol düzeyini kontrol edecek ilaçlar tutuşturuluyor insanların ellerine. Ve size çok açık, net, kitabi bir bilgi olarak söylüyorum: kolesterol ilacı dediğimiz ilaçlar karaciğer için zehirli, son derece toksik maddelerdir. Onun için dikkat edin, miligram düzeyinde verilirler. 10 miligram, 20 miligram, maksimum 40 miligram düzeyinde verilirler. Ve bunlar bir tür pirinç mantarından elde edilen bir zehirdir. Ve karaciğer üzerinde metabolik, enzimatik süreçleri durdurarak vücutta etki gösteriyorlar. Kolesterolün sentez aşamalarında blokaj yapıyorlar. Ve yine doktorlar hastaları, eğer yeni başlamışlarsa bu kolesterol ilaçlarına, bu kendi tezimi ve yani bu uyarıcı mesajı kuvvetlendirmek anlamında söylüyorum, 15 gün sonra, maksimum bir ay sonra
bazı karaciğer enzimlerini mutlaka kontrol ettirmelerini isterler. Neden? Çünkü az evvel dediğim gibi bu bahsettiğimiz kolesterol düşürücü ilaçlar kan kolesterolünü düşürürken karaciğer üzerine, kaslar üzerine toksik etkiler gösterebiliyorlar. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz etkiler tolere edilebilir aralıkta mıdır ya da yüksek riskli bir sorunla mı bizi karşılaşmaya doğru götürüyor? Bu ikilemden kurtulmak için doktorlar 15 gün sonra, maksimum bir ay sonra ilaca başladıktan sonra bu bahsettiğimiz kan değerlerini, transaminaz dediğimiz enzim değerlerini kontrol etmek isterler. Dolayısıyla ben burada hem hekim arkadaşlarımızın hem de hastaların, yani kolesterol yönetimiyle ilgili problemi olan hastalarımızın öncelikle tedaviyi ve şifayı bahsettiğimiz şekilde beslenme alışkanlıklarını kontrol etmek ve aralıklı oruç ya da sağlıklı diyet programlarıyla, akıllı diyet programlarıyla kendi bu metabolik süreçlerini normale, geriye, fıtri olana doğru döndürmekte aramaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer buna rağmen hala olur ki, yani genetik varyasyonlar var tabii ki, biz ne yapsak düşüremiyoruz ya da yani her gün oruç tutsa bile kan kolesterol düzeyini kontrol edemeyen insanlar olabilir. Diyete rağmen kan kolesterol düzeyleri yüksek olabilir. Bu durumlarda efendim biz ilaçlardan destek alabiliriz. Ama her durumda dediğim gibi ilaçların bizim vücudumuz için, karaciğerimiz için toksik bir etki potansiyeli olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çok önemliydi hocam. Resmen böyle pür dikkat sizi dinledim. Önemli bilgiler verdiniz. Bazı şeyleri böyle çok kolay hayatın akışı içinde gerçekleştiriyoruz ama ne tür yan etkileri var? Hayatımıza nasıl etki ediyor? Onları da düşünmek ve en azından böyle bilimsel olarak bir yerlere sormak, araştırmak gerekiyor diye şimdi bir kez daha ben de sizi dinlerken onu düşünüyordum. Birazdan hocam genetik mirasımızın hayatımızı nasıl etkilediğinden ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bazı hastalıkları genetik olarak beraberimizde elbette ki taşıyoruz pek çok şeyi. Bunları bizim için bir sadece artık kapalı bir kapı mıdır ya da açıp kendimizi daha böyle rahat bir yere doğru, daha sakin bir limana doğru taşıyabilir miyiz? Onları soracağım. Bizim özellikle seyircilerimizden de mutlaka öyle olduğunu tahmin ediyorum. Çok ciddi miktarda çay, kahve tüketimimiz var. Bunlar bizim hayatımıza orta ve uzun vadede nasıl etki edecekler, edebilirler? Ne kadar orada da bir sınırda durmalıyız? Ondan biraz bahsedeceğim. Aslında bunu sorarken de biraz da şöyle çekindim. Çünkü Erzurumlu bir arkadaşım var, meslektaşım. Biz geçen bölümlerde dedik ya etle yoğurdu beraber yemeyin diye. Bana mesaj yazmış. Bir İskenderimiz var, ona da göz dikme. Ben yoğurtsuz duramam falan diyor. Şimdi bu çay konusuyla alakalı da bir şey derseniz bana iyice kızabilir. Ama ben size yine de soracağım. Sonrasında da ama hocam... Erzurumlular bildiğim kadarıyla zaten açık çay içiyorlar Metin Hocam. Onlar için çok problem yok. Bence istedikleri Yok, kadar tamam. içebilirler yani. Tamam. Koyu içenler de var. Onlar için var mı? Birazdan anlatalım. Evet. Sonra bir de 2 tane kritik soru var. Onlar da seyircilerimizden gelmiş. Diyorlar ki kalp damar hastalıklarının en büyük düşmanı, kalp damar hastalıklarını tetikleyen ve onlara zarar veren en büyük düşman hangi yiyecektir? Ya da kalp damar hastalıkları konusunda bizim çok gönül rahatlığıyla yiyip içebileceğimiz yiyecekler hangisidir? Böyle kritik, magical bir yiyecek var mıdır? Bize ondan bahseder misiniz diyorlar. İlerleyen dakikalarda onlardan bahsedelim. Şimdi isterseniz genetik miras hayatımızı nasıl etkiliyor? Mesela genetik mirasta dededen, annenden, babadan, anneden, babadan gelen diyabet gibi hastalıklar gerçekten bizim artık vazgeçemeyeceğimiz ya da kabullenmemiz gereken durumlar mı? Yoksa bunlardan da kurtulabilecek bir yöntem var mı? Evet hocam, şimdi tabii ki hemen hemen kronik hastalıklar kategorisinde ele alabileceğimiz bütün hastalıklar için bir genetik mirastan bahsedebiliriz. Yani bunun içine Allah korusun kanserleri de dahil edebiliriz. Efendim bir takım ruh hastalıklarında, ruhi hastalıkları da dahil edebiliriz. Diyabeti de dahil edebiliriz. Kalp damar hastalıklarını da dahil edebiliriz. Ama bu benim yine aforizmam değil. Bunlar yapılmış bilimsel çalışmaların sonucu olarak, yani literatür bilgisi olarak söylüyorum. Genetik hastalıkların kalp damar hastalıklarıyla ilişkili karşılaşmaya ilişkin potansiyeli %25 maksimum %30 civarında etkilediği tespit edilmiş. Geri kalanı hatırlarsanız yine en baştaki sohbetlerimizde, görüşmelerimizde yine ifade etmiştim. Bu bahsettiğimiz kronik hastalıkların %70-75'i
insanların yaşam tarzı alışkanlıklarıyla, beslenme alışkanlıklarıyla, kendi vücutlarına gıdaların alımı konusunda nelere dikkat ettikleriyle alakalıdır diye size yine Dünya Sağlık Örgütü raporundan bahsetmiştim. Dolayısıyla biz yani topu tabiri caizse genetik dediğimiz şey bir anlamda kader demektir. Ama biz biliyoruz ki yine bu eskilerin çok postula olarak yani böyle kitabi böyle serlevha edilmesi bence gereken bir sözdür. Kader gayrete aşıktır diye bir sözümüz var bizim. Yani biz eğer ki olayı tamamen genetik mirasla ya da kaderle ilişkilendirirsek o zaman bu bizim itikadi olarak bile bir yani sapkınlığımızla ilişkilendirebileceğimiz bir bakış bozukluğu demek vardır demektir bu. Dolayısıyla burada yani olayı tamamen genetik deyip konuyu kapatmak ve üzerimize almamız gereken sorumluluktan uzaklaşmak bu bizim için bir çare çözüm değil. Dolayısıyla biz şuna yine odaklanmamız gerekiyor. Hastalıkların, kalp damar hastalıklarının bahsettiğimiz modern çağın kronik hastalık dediği ya da bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar diye isim taktığı. Yani İngilizcesi non-communicable chronic disease dedikleri kitabi olarak baktığınızda bu adla çıkar. Bunun altına sizin koroner arter hastalıklarınız girer. KOAH dediğimiz kronik akciğer hastalıkları girer. Diyabet girer, hipertansiyon girer, kanserler girer. İşte metabolik sendromla ilişkili uyku apnesi girer, bel ağrınız girer, osteoartrozlar girer. Bütün bunların hepsi bakın modern dünyanın şu anda uğraştıkları hastalıklar. Ve bunların hepsinin altına bir çizgi çekiyorlar ve diyorlar ki kardeşim bu hastalıkların %70'i, %75'i sizin yeme içme alışkanlıklarınızı düzeltmekle hallolabilecek, giderilebilecek hastalıklardır. Yani sizin akciğerleriniz çok hassas olabilir, alerjik bir bünyeniz olabilir. Ama siz sigara içerek kendi durumunuzu kötüleştiriyorsunuz. Sigara içmezseniz akciğerleriniz bu kadar alerjik reaksiyonla ilişkili bir tablo sorun yaşamayacağı için belki astım ya da koah ya da kronik bronşit ya da amfizem olmayacaksınız. Ya da Allah korusun akciğer kanseri olmayacaksınız. Aynı şey benim ailemde efendim hipertansiyona eğilim var ya da benim ailemde efendim diyabete eğilim var. Tamam güzel ama sen beslenme alışkanlıklarını düzgün yönetirsen bu bahsettiğimiz genetik miras orada bir köşede uyumaya devam edecek. Sen vücudunu, sağlığını iyi yönettiğin için bu problemle karşılaşmayacaksın ya da karşılaşmışsan bile yönetmesi senin için daha kolay hale gelecek. Dolayısıyla genetik deyip yani benim ailemde de şeker hastalığı vardı, annem babam da şeker hastasıydı tırnak içinde kolaycılığı bizim için bir kurtuluş ya da bir bağışlanma gerekçesi değil. İnsanlarımızın anlaması gereken şey bu. Biz bu sorunu kendimiz yönetmek zorundayız. Eğer vücudumuzu, sıhhatimizi, beslenme alışkanlıklarımızı fıtri gıdalarla gerçekten olması gerektiği şekilde beslenebilirsek hipertansiyonu da, yüksek kolesterolü de, şeker hastalığını da yönetebiliriz. Ve bakın ben size yine kitabi bir bilgi söyleyeyim. Kanser diyoruz değil mi? Bugün hepimizin Allah korusun en çok yakalanmaktan ya da yüzleşmekten korktuğumuz hastalık grubu. Efendim teknolojisi ne kadar gelişirse gelişsin, tanı yöntemleri ne kadar ilerlerse ilerlesin, hala kanser dediğimizde yani çok ciddi bir şokla karşılaşıyor insanlar. Ama size yine kitabi olarak net söyleyeyim, şeker hastalığı ve obezite kanser riskini normal insan kilosunda yani normal olması gereken proporsiyonda olan bir insana göre 2 kat 3 kat artırıyor. Neden? Çünkü kanser hücreleri normalde çok enerji bağımlı, aşırı enerji tüketen hücreler. Sürekli çoğalma, sürekli efendim büyüme bir aktivite içinde oldukları için şeker hastalığı, metabolik sendrom, insülin direnci gibi obezite ile yüzleşmiş vücutlarda kanser hücreleri kendileri için tabiri caizse bir besi yerine kavuşmuş gibi yani özel yani besiye alınmış gibi bir ortama kavuşmuş oluyorlar. Halbuki mesela alternatif tıp yöntemlerinden birisi enteresan bir şekilde kanserli insanlarda beslenmeyi azaltmak ve kontrollü hale getirmek. Niye? Normal hücreler gıdanın azaltılmasından bir etkilenecekse kanserli hücre çoğalma yani kendi faaliyetini, çoğalma faaliyetini devam ettirebilmesi için gerekli enerji bulamadığı için 2 kat 3 kat etkileniyor. Ve bakın çok ilginç bir detay bu. Yine vücudun
kendi endojen yani fıtri savunma mekanizmalarından birisi. Kanserli insanlarda iştah kaybı oluyor. Ve biz bu insanları yemeye içmeye zorluyoruz. Halbuki vücut yemeği içmeyi bloke ederek, yani enerji alımını bloke ederek tamam sizi zayıflatıyor ama normal hücreleriniz bundan bir zarar görüyorken kanserli hücreler bu durumdan 2 kat 3 kat daha fazla zarar görüyor. Dolayısıyla yani bir yönüyle iştah kaybı, iştah kesilmesi bu insanlarda vücudun kendini bir savunma mekanizması, o kanserli hücrelerin çoğalma faaliyetini durdurma yönünde bir aktivite olarak karşımıza çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz metabolik gerekçeleri bir tarafa bırakıp, kendi tercihlerimizi bir tarafa bırakıp sadece olayı genetiğe ve tırnak içinde kadere bağlarsak o zaman olaya yanlış taraftan bakıyoruz demektir. Mutlaka genetik bir potansiyel var ama ben bu genetik potansiyeli nasıl yönetiyorum? Bizim asıl odaklanmamız gereken şey bu. Ve bakın Dünya Sağlık Örgütü dedim ki size hastalıkların %70-75'i insanların yaşam tarzıyla ve yeme içme alışkanlıklarıyla alakalıdır. Burada çok ilginç, güzel bir söz hatırıma geldi. Yani tam orijinalini belki ifade edemesem bile Hazreti Mevlana'nın eserlerinde geçen bir bilgi bu. Vücudunuzdaki deliklere dikkat edin. Bütün maddi manevi hastalıklar size bu delikler vasıtasıyla giriyor diyor. Yani biz yeme içme alışkanlıklarımızı ağızdan, gözümüzle, kulağımızla maddi manevi birçok hastalığı vücudumuzdaki diğer azalardaki bütün yani anatomik lokasyonlardaki uzuvlardaki delikleri de bu anlamda hesaba katarsanız maddi manevi bütün hastalıklar için giriş kapıları bunlar. Yani kaderi ya da genetiği olayın bir tarafında bırakıp biz kendi inisiyatifimizle, cüz'i irademizle süreçleri ne kadar yönetiyoruz, ne kadar bu duruma konsantreyiz, bence buna odaklanmamız lazım. Gerçekten çok çok önemliydi hocam. Yani neredeyse yaşadığımız maddi manevi hastalıklarımızın hemen hepsinde eğer böyle ayağınızı gidip bir yerde kırmadıysanız yeme içme alışkanlıklarıyla ve kendinizin disipline etmeyle alakalı bir şey. Gerçi kırsanız da onun da bir etkisi olabilir. Yani vücudunuzun kemiklerini dayanıksız hale getirdiyseniz o da kolay kırılıyor olabilir. Yani sizin dediğinizden benim anladığım kendinizi kontrol edip her şey doğal ve belli sınırların içinde aşırıya gitmeden yaparsanız o zaman vücudunuzu daha sağlıklı olarak yaşlandırırsınız, yaş alırsınız diye anlıyorum ben. Pek çok neredeyse hemen her hastalığın başında bu yeme alışkanlıklarındaki bozukluklar geliyor. Daha doğrusu dengesizlik. Dengeyi kaçırınca her şey bozuluyor değil mi hocam? Evet hocam. Orta yol. Yani bir anlamda orta yol. Hocam çok teşekkürler. Bu programda da gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Hepsi altı çizilecek ve paylaşılacak konulardı. Evet bugünkü programı da burada sonlandırıyoruz. Lütfen abone olmayı ya da beğenmeyi ya da programın altına yorumlar kısmına en azından bir teşekkür bile olsa bir şeyler yazmayı ihmal etmeyin. Ya da isterseniz hepsini birden yapabilirsiniz. Kanalımızı beraberce büyütüyor, beraberce yol alıyoruz. Teşekkürler, görüşmek üzere.